Merhaba. Bu hafta Kent Rasathanesi'nde gökleri delen, cüzdanlara zarar veren şampiyon konutlar arasında bir tura çıkıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle her hafta çıktığımız tura bu hafta gördüğünüz bir şampiyonun sunumuyla çıktık. Sezon bitti. O da kendisi de programı açma inceliğini gösterdi sağ olsun Yaren Gündüz. Amacımız aslında bu şampiyonluğa konu olan Mersin'deki Metropol Gökdelen'in civarından çekmekti. Ama onu kadraja sığdıramadığımız için hemen Kültürhane'nin yakınlarındaki bu güzel, masum, huzurlu, sevgi dolu banktan yayın yapmaya karar verdik. Metropol, yani tabii kadraja sığacak gibi değil, 177 metre uzunluğunda 52 katlı bir devasa bina. Türkiye'nin ilk gökdeleni, hatta 2000'den önce inşa edilmiş tek gökdelen yanılmıyorsam. O zaman için Avrupa'nın en yüksek konutu sayılıyordu. Rahmetli Cengiz Bektaş'ın mimarlığında Mersin'in o serbest bölge hayalinin, hülyasının hala ayakta duran bir sembolü. Ne yazık ki o rüya bitti ama onun sembolü kentin her yerinden görünür bir vaziyette şehrimizin hemşireliğine devam ediyor. Bu konuda Mekanda Adalet'in pandemiden önce yaptığı harika bir belgesel vardı. Görüntülerden görüyorsunuz zaten. Linki de aşağıda. Bütün onun hem mimari hem toplumsal hem akıbetini hem hayallerini anlatan şahane bir belgeseldi. Avrupa'nın en yüksek 118. gökdeleni hala. Dünyada da 3139. en yüksek binada. Türkiye'de şu an için, o zaman Türkiye'nin en yüksek binasıydı. Şu anda Türkiye'nin 32. en yüksek binası. 32 oldu. Çünkü çok fazla gökdelen yapıldı. Özellikle 2000'lerden sonra o kadar çok yapıldı ki işte ilk şampiyonluğumuz geliyor. Türkiye'nin Avrupa'nın en çok gökdelene sahip olduğu ülke olduğunu öğrendim bu hafta. Çünkü 67 tane bitmiş, 8 tane yapımı devam eden gökdelene sahip olacağız. Yani en yakın rakibimiz Rusya, 51 gökdelenle arkamızdan geliyor. Onun arkasından çok daha yarı sayıda Büyük Britanya'da 33 tane gökdelen var. Bu gökdelenlerden özellikle yapılmakta olan 8 tanesinin 3'ü 300 metrenin üzerinde. Bunlardan biri bittiği zaman 375 metre yüksekliğinde 85 katıyla İzmir'de olacak bir iş merkezi olacak bu. O bittiğinde artık bu rekorlar alt üst olacak sanırım. Merkez Bankası inşaatı da 352 metre yüksekliğinde. O da 59 katlı olacak. Dolayısıyla bütün bu gökdelen hacmimiz, gökdelen aşkımız hızla devam ediyor. Avrupa'da durum bu. Dünyada o kadar şampiyonluğa yakın değiliz. 14. sıradayız. Çin'le aramızdaki fark mesela bizde dedim 75 olacak. Çin'de şu an 2719 tane gökdelen var. Biz ancak işte bu durumda 14. sırada yer alabiliyoruz. Bütün bu şampiyonluğumuz, yani Avrupa'nın en çok gökdelene sahip olma şampiyonluğumuzun yanına bir madalyamız daha var. O da 2021'de emlak fiyatlarının en çok arttığı ülke olma unvanına sahip olmamız. Londra merkezli emlak danışmanlık şirketi Knight Frank'in küresel konut fiyat endeksine göre 2021'in son çeyreğinde Türkiye emlak fiyatlarının en çok arttığı ülke olmuş. %59.6, yani %60 artmış durumda. Enflasyonu çıkardığınızda, yani enflasyon farkını çıkardığınızda reel olarak 17,3 demek artış hızı. Bunda tek rakibimiz Avustralya. Avustralya'nın reel artış hızı Türkiye'den daha fazla ama nominal olarak yakınımızdan bile geçemiyor diğer ülkeler. Bunun bir başka boyutunu Önder Algedik 25 Nisan'da Gazete Duvar'daki köşesinde yazdı. Çünkü o bütün işte bir başkentin yanı sıra bir de boş kentimiz olduğunu iddia ediyor. Ve şu anda bu kadar konut yapılırken, bu kadar inşaat, bu kadar izin verilirken, bu kadar gökdelen yapılırken buna mukabil fiyatlar bu kadar artıyor. Çünkü yapılan binaların çok büyük bir kısmı boş kalıyor. Nasıl boş kalıyor? Onun hesaplamalarına göre, yani basit bir hesaplama yapmış. Konut kullanım izinleriyle ilk el satış istatistiklerini karşılaştırdığında arada 1,5 milyondan fazla yapılan ama satılmamış gibi gözüken konut olduğu görülüyor. 1.629.000 tane böyle konut olduğunu görüyoruz. Bu da, yani her konutta ortalama 4 kişinin yaşadığını hesap edersek 6,5 milyonluk bir şehir demek. 6,5 milyon kişiyi barındırabilecek konutlar boş duruyor. Aslında boş durmuyor, bir işlevleri var. Kendisinin yorumuna göre bunlar spekülasyon amaçlı, yatırım amaçlı yapılan ya da vatandaşlık elde etmek için yapılan
konutlar oluyor. Bu tabii ki bütün bu sektörün, konut alanının ne kadar ticaretleştiğini, ne kadar ranta dayalı spekülatif bir yapıya döndüğünün ifadesi. Başka bir rakam yine 2002 ile 2021'i kıyasladığında 2002'de satılan 3 daireden birinin kooperatifler tarafından yapıldığını gösteriyormuş. Oysa bu oran 2010'da %9'a, 2021'de %1'e indi. Bu anlamda bu kadar fazla sayıda yapılan konutlar aslında artık büyük ölçüde, yani neredeyse tamamı spekülatif kar amaçlı müteahhitlerin eliyle yapılıyor. 106 bin konut izni varmış 2002'de, bu hani 3'te 1'i kooperatifler olan. Bu sayı 2021'de 583 bine çıkmış durumda. 5 kat artış ve müthiş bir ticarileşme alıyor. Bunun kaçınılmaz sonucu da ev sahipliği oranının düşmesi. Yine 2014'te ev sahipliği oranı %61,1 iken 2020'de %57,8'e inmiş durumda. Ne kadar çok inşaatımız var ama o kadar da boş evimiz ve az ev sahipliğimiz var. Bu da işte şu anda yaşadığımız krizin bir takım analizi, otopsisi. Buna karşın hani çoklar, yüksekler, boşlar ama daha da önemlisi çirkinler. Ne yazık ki sadece böyle spekülatif amaçla yapılanlar ya böyle hemen Lego gibi kat üstüne kat konularak yapılıyor ya da böyle çok yapmacık, çok kiç mimari eserlere imza atılıyor. Bunun konusunu yapmıştık. Tepesinde neler neler vardı hatırlayın, binaların, apartmanların. Fakat Türkiye bu konuda da yalnız değil. Çünkü İspanya'da benzer bir kaderi yaşıyor. 19 Nisan'da Guardian'da çıkan bir haber bundan bahsediyordu. El País'in Gezi Eki'nin editörü Andreas Ribio'nun yeni bir kitabı çıkmış. Çirkin İspanya. Kitabın adı zaten içeriğine dair yeterli bilgiyi veriyor sanırım. Kendisi bütün işte o Barcelona'nın o müthiş mimarisinin, sokaklarının, meydanlarının haberlerini yapan bir ekip editörü olarak şu anda İspanya'nın geldiği noktanın gerçekten çirkin olduğunu söylüyor. Öyle ki İspanya UNESCO Kültürel Miras listesinde en çok yapıya, alana sahip olan ülke olmasına rağmen sonuçta gitgide çirkinleşen, böyle gökdelenler, çirkin binalardan oluşan bir topografiye evriliyor. Bunun sebebi de bütün bu mimari gelişmeleri düşünürlerin, sanatçıların, halkın değil, spekülatörlerin, müteahhitlerin yapıyor olması. Bunun istisnası da var diyor kitapta. Yani mesela Fransa buna müsaade etmedi. Fransa hala bu kültürel mirasına, tarihi dokuya, genel topografiye saygı duyan bir kentleşmeyi izlemeye çaba gösteriyor. Tabii Türkiye'de böyle bir çirkin Türkiye diye bir kitap yazılsa yazarın başına kim bilir neler gelir. Ama orada herkes olumlu karşılamış, hak vermişler. Tabii bu kentlerin bu kadar yükselmesi, boşalması ve pahalanması kentin güzelliğine dair de bir şeyler diyor. Kenti güzel yapan, evet, mimari dokunun çok önemli bir payı var ama esas kent dediğimiz göz seviyesinde yaşadığımız alanda, sokaklarda, kaldırımlarda ortaya çıkıyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bütün bu kaldırımların, sokakların öneminden. Geçen hafta 16 Nisan'da Elif Ertekin Gürkan'ın bir tweet'i vasıtasıyla bir kitaptan haberdar oldum. Aslında kitap yeni değil, 2016'da basılmış ve göz hizasında kenti anlatıyor. Çünkü orada da biraz önce söylediğim gibi kentleri kimliğini verenin, bu ne kadar anlatsak, ne kadar göstersek de binaların mimarisi değil, göz seviyesinde yaşama düzeyindeki canlılık, kamusallık, karşılaşma imkanları. Hans Karsenberg, Jorgen Laven, Meredith Glazer ve Manches van Hoft'un editörlüğünü yaptığı 40 tane yazarın dünyadan farklı örnekleri, pratikleri, tartışmaları aktardığı bu kitap açık erişimde. Linki aşağı koyacağız ama bütün hikayenin aslında göz hizasında kenti mümkün kılmanın ancak işbirliğiyle, katılımcı yöntemlerle, onun yaşamsal yeniden icatına yönelik tabandan gelişen bir kentleşme ile mümkün olabileceğini gösteriyor. Yani göz hizasındaki kentin, güzel kentlerin merkezinde daha demokratik kentleşme var. Tabii kentler mimarisi şöyle olabilir, yüksek olabilir, sokakları, kaldırımları böyle olabilir ama bir de işlevsel boyutu var. Orada yeni konut stoğunun iş imkanlarına, kentin diğer alanlarına ulaşımı da bir
başka konu başlığı. Planet Zen'de 2 Mayıs tarihli buna dair güncel bir habere rastladım. Wisconsin'in Madison kentinde yeni bir bölgeleme, yeni bir kentleşme politikasının gündemde olduğundan bahsediyor. İşte daha önce de konuştuk, bu işte banliyöleşme, trafik sorunları, emisyon sorunları yüzünden daha kompakt, daha yoğun kentler bütün dünyada kendini hissettiriyor. Madison bu yoğun kentlere başka bir kriter daha eklemiş ve transit odaklı yoğunlaşma gibi bir politikayı gündemine almış. Bu şu demek, evet kentin belli noktaları bu konut ihtiyacını gidermek için daha yoğunluklu, daha yüksek hale getirilecek ama bunlar herhangi yerler olmayacak. Transit sisteme, yani toplu ulaşım sistemine erişilebilir noktalar, oralara yakın noktaların daha yoğunlaşmasına izin verilecek. Böylece orada yaşayanlar sadece daha ucuz, karşılanabilir konutlara sahip olmayacak, aynı zamanda kolaylıkla ulaşabildikleri toplu taşıma imkanları sayesinde kente, iş imkanlarına, sosyal alanlara da daha kolay ulaşabilecekler. Çok da büyük trafiğe, yolculuklara sebep olmadan kentin içinde yaşamlarına devam edebilecekler. Bir başka ödülden daha, bu sefer şampiyonlardan gidiyoruz. Toplu taşımaya uygun olmasının yanı sıra başka bir boyut daha var. İspanya'ya dönüyoruz. Evet, yoğunluklar artacak. Evet, bunlar transit ulaşım sistemlerine yakın olacak. Ama bir boyutta bu konuttaki yaşamın ne kadar kamusal olduğu, ne kadar ortak olduğu, buna bakmak için tekrar Barcelona'ya gidelim. Yine Guardian'da 2 Mayıs tarihli bir haberde Barcelona'daki Borda Kooperatifinin dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden biri sayılan Mies van der Rohe ödülünü aldığını öğreniyoruz. Bunun ödül almasının sebebinde o mimari özellikleri var. Genel olarak ahşap bir plan, yalıtıma önem veriyor, güneş enerjisi var, ışığı alıyor. Çok fazla teknik özelliği var. Ama esas ödüle layık görülmesinin bir başka sebebi de buranın bir kooperatif olarak ortaya çıkması ve sunduğu yaşam imkanlarının dikkate değer olması. Çünkü bu 2012'ye kadar giden bir geçmişi var. Orada bir grup terk edilmiş bir sanayi tesisini işgal ediyorlar. Orada bir bizdeki Düzce Umut Evleri'ndeki gibi büyük bir mücadele sonucu o konutun tahsisini elde ediyorlar. Fakat orada yapılacak binanın da herhangi bir bina olmaması için hem kendi ihtiyaçlarına hem ekolojik gerekliliklere cevap veren bir yapıda olmasını istiyorlar. Planlamadan başlayarak bütün o yaşam alanlarının, yaşam kurallarının belirlenmesinde tamamen bir kooperatif, kolektif zihin işbirliğinde. Pandemiden hemen önce açılıyor. Pandemide bu ortak yaşam imkanlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyorlar. Hepimizin yaşadığı izolasyon orada o kadar da zor olmuyor. Yine birlikte bir takım sorumluluklar paylaşılabiliyor. Çünkü ortak yaşam alanları var, mutfakları var, çamaşırhaneleri var. Onlar sayesinde ve evde çalışma imkanlarına da sahip oldukları için şahane bir yaşam alanı oluyor. Bu İspanya ortalamalarının %30, %35 altında. 18.500 euroluk bir depozit veriyorsunuz. Satamıyorsunuz, devredemiyorsunuz. Çıktığınız zaman depozitu geri alıyorsunuz. Sonra da o ortaklar yeni kiracılara karar veriyorlar. Şahane bir model. Bizde yapı kooperatifi deyince herkesin tüyleri diken diken olur. Ama demek ki başka bir kooperatifte mümkün. Başka bir kooperatife gitmeden de aslında ortak yaşamı oda bazında, hane bazında da yapmak mümkün. Çünkü 20 Nisan'da Forbes dergisinde Bill Connerly'nin bir yazısına rastladım. O Amerika özelindeki konut artışlarını anlamaya çalıştığı bir tartışma yürütmüş. Diyor ki nüfus artmıyor, bilakis azalıyor. Konut stoğu artıyor. Yani pandemiden önceki seviyeleri aşmış durumda konut inşaatı Amerika'da. Ama buna rağmen nasıl oluyor da bu kadar pahalı olabiliyor? Onun bir cevabı artık eskisi kadar konut arkadaşlığı, ev arkadaşlığının yapılmaması. Bunu da şeye bağlıyor, yani insanlar artık kendi başlarına yaşıyorlar. Çünkü görece bir takım refaha ulaşmışlar. O pandemi dönemindeki masrafların azalması, bir takım destekleyici primler sayesinde. Artı bir ev arkadaşına ihtiyaç duymayabiliyor. Çünkü evden çıkarmalar yasaklanmış, bir takım kira dondurmaları getirilmiş. Dolayısıyla aslında nüfus artmadığı halde konut talebinin arttığını iddia ediyor. Bunun sürdürülebilir olmadığını, bu ekonomik konjonktür devam ettiği sürece herkes yine ortak yaşama, ev arkadaşlarına döneceğini ve fiyatların eski haline geleceğini öngörüyor.
Ama Türkiye'de tabii bu tür istisnalar bitmez. Bir istisnadan sonra bir istisna doğar. Tam da o konuda bir kitapla bitirelim kıraat köşemizi. 2 haftadır özgürlüğünden, bizden, ailesinden, sevdiklerinden uzak, mahpusta olan Tayfun Kahraman'ın kitabını daha önceden zikretmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ama tam da konusu gelmişken, kitap da elimize geçmişken Tayfun'a ve Silivri'deki, Bakırköy'deki hocalarımıza, dostlarımıza bir selam yollayalım. Tayfun Hoca'nın bu kitabı doktora tezinden uyarlanmış. Carl Schmitt ve Agamben'in o istisnai halini kentler ölçeğinde hukukun sınırları nasıl zorladığını anlattığı, pratiklerle, örneklerle beslediği çok önemli bir kitap. Kendi sesini duyamıyoruz, kendisiyle buluşamıyoruz ama en azından kelamıyla, yazısıyla, düşünceleriyle onunla birlikte olmaya çalışabiliriz. Selam olsun bütün dostlarımıza diyerek bu haftalık müsaade isteyelim. Bir şampiyonla açtık programı. Sevgili Burkay ve Nilgün'le çektik kaydı. Bundan sonrasında da çevirmeniyle, altyazısıyla başka bir ekip benim bu saçmalıklarımı bir programa dönüştürecek. Onlara sabırlar, size kolaylıklar diliyorum. Eğer düşünce, öneri, itiraz, eleştiri, tavsiyeniz varsa biliyorsunuz Twitter hesabım, şu ağacın dallarındaki Instagram'ım ve hemen kitabın altındaki e-mailimle bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Merhabalar diye başlıyordum değil mi ben? Merhabalarla. Oraya merhabalar. Nasıl bağlayacaktım ki ben bunu? Ya onun bir VTR'sini yapamaz mıyız? Her hafta tekrar uğraşıyoruz.